Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culuğum. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu bölümde gerçekten aşık mısın konseptine uygun iki filme bakacağız. Bu video bir inceleme değil ama öneride bulunurken biraz spoiler içeren bilgiler verdim. Yani buradaki öneride filmin ana hatlarını görebiliyoruz. O yüzden ben başta uyarımı yapmış olayım. Sonra bana kızmayın. O zaman hazırsanız hadi gelin bu filmlere birlikte bakalım. İlk filmimiz 500 Days of Summer. Türkçe'de Aşkın 500 Günü olarak karşımıza çıkıyor. Bu film, çoğumuzun fark etmeden yaşadığı bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Bazen aşık olduğumuz kişi, karşımızdaki kişi değildir. Onun zihnimizde yarattığımız versiyonudur. Tom, Summer'a değil, Summer'ın olmasını istediği haline bağlanıyor ve bu yüzden her anı kader gibi yorumluyor. Oysa Summer, Tom'un yazdığı hikayeye hiç dahil olmak istemiyor. Film, ilişkilerin aslında nasıl hafızamızla, beklentilerimizle ve kendimizi kandırma biçimlerimizle nasıl şekillendiğini gösteriyor. Yani bazen kader dediğimiz şey aslında beklentilerimizin bize oynadığı bir oyundur. Tom'un mutlulukla çöküş arasında gidip gelen günleri gerçek bir aşkın değil, projeksiyonun ritmi gibi. Summer'ın gözlerinde aradığı aşk aslında kendi hayalinin bir yansımasıdır. Yani Tom, Summer'ı her gördüğünde hissettiği şeyler, Summer'ın kim olduğuyla değil, Tom'un onun kim olmasını istediğiyle ilgilidir. Gerçekten aşık mısın sorusunun en dürüst cevabı burada ortaya çıkıyor. Bazen hissettiğimiz şey aşk değil, yalnız kalmamak için sarıldığımız bir hikaye oluyor. Film, romantizmi yüceltmez. Romantik davranışların gerçekten duygudan mı doğduğunu, yoksa bu davranışların ardına saklanarak kendimizi mi kandırırız? İşte bunu sorgular. Ayrıca film bize gösteriyor ki bazı insanlar kalmak için değil, bizi uyandırmak için hayatımıza girer ve bazı insanlar da hayatımıza ödül gibi girer, bazıları ise ders verir gibi çıkar. Tom için Summer kayıp değil, geç kalınmış bir farkındalıktır ve finale geldiğimizde belki geçmiş deneyimlerimizi düşünerek ister istemez aklımıza şu geliyor: ben gerçekten aşık mıydım yoksa sadece aşık olmayı mı seviyordum? Diğer filmimiz Closer. Türkçe'de Daha Yaklaş olarak karşımıza çıkıyor. Bu film aşkın parlak yüzünü değil, insanların birbirine yaklaşırken taşıdığı kırıklıkları, arzuları ve gurur çatlaklarını acımasız bir dürüstlükle hatırlatıyor. 4 karakter var ama aslında 4 farklı yaklaşma biçimi görüyoruz. Birinin aradığı güven, diğerinin aradığı heyecan oluyor. Biri bağlanmak isterken diğeri özgürlüğünü korumaya çalışıyor. Film, aşkın çoğu zaman bir duygu değil, bir ihtiyaç biçimi olduğunu gösteriyor. Sevilmek isteriz, onaylanmak isteriz, vazgeçilmez olmak isteriz ve bunun adına aşk deriz. Closer'ı özel yapan ilişkileri süslememesi, insanların birbirine hem çekilip hem kaçabildiği o tuhaf, tutarsız alanı bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Her karşılaşma karakterlerin içindeki kıskançlığı, gururu ve kırılganlığı tetikliyor. Bazen sevdiğini incitmek, sırf kendini değerli hissetmek için bir araç haline gelebiliyor. Film boyunca asıl sorulan şey şu: birini sevmek gerçekten ona gitmek midir, yoksa kendimizi daha iyi hissettiren kişiye tutunmak mı? Ve her karakter birbirine yaklaşırken aslında kendine daha çok yaklaşmış gibi görünür. Çünkü ilişkilerde en büyük yüzleşme karşımızdakinden çok bize gösteren aynadır. Closer, izleyene tatlı bir romantizm değil, aşkın gölgesinde saklanan gerçeklerle yüzleşme fırsatı sunuyor. Ve biz bu filmi izlediğimizde de tıpkı bir önceki film gibi aklımıza yine benzer sorular geliyor. Ben gerçekten o kişiyi mi seviyorum, yoksa onun bana hissettirdiklerini mi? Başka önerilerde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.